guys. When the Q&A session starts, people are going to want to ask questions. So that's why there was like a little pile here. No. So if you feel so bold as to ask a question, this is one of the mics that they expect to be able to ask. So after the end of his address, you can scoot to the left and to the right to have a little aisle. This one is?
Yani buradaymış. Salı günü. Yeni başlayın. Pardon şöyle durursun.
Good evening. My name's Graham Allison, and on behalf of the Belfer Center for Science and International Affairs and the Caspian Studies program here at the Kennedy School, I would like to welcome you to this evening's forum, and I'd like to ask you to join me in welcoming our most distinguished guest, Prime Minister Erdogan of the Republic of Turkey. Harvard is very proud indeed that the Prime Minister accepted our invitation to come to Harvard after Washington, where he saw President Bush on Wednesday. And we've been also very proud that he and Mrs. Erdogan, who's also here, have entrusted their son to us for the past 2 years, where he's been a student here at the Kennedy School and where we've been proud to have him. Let me say a special word of thanks to the people who were most instrumental in organizing this visit, especially our good friend and colleague, Grenville Byford, a Harvard graduate and longtime participant in the Caspian Studies program. The Caspian Studies program here works to build ties between the U.S. and states of the region, to encourage good governance in the states of the region, and to help develop future leaders in the region through the degree and executive programs. Well, Turkey and Turkey's role in the world. In early November, President Bush declared America's commitment to doing everything it can to support the development of democracy in the Middle East, which the President argued is a necessary condition for peace in the 21st century. In that project, no country is more important than Turkey, the vanguard of that hope. As the only country that's a member both of the Muslim Middle East on the one hand and the modern democratic West on the other, Turkey bridges between worlds desperately in need of shared understanding. President Erdogan has made Turkey's accession to the European Union a top national priority. This proposal is supported by the U.S. government and indeed by about 3/4 of the Turkish population. But recent polls find about 80% of Europeans somewhat more skeptical. Some Europeans, I suppose, are worried about adding such a large state that would bring in so many people needing full rights into the Union. Others, I'm afraid, think of the EU as a basically Christian club and are suspicious of Muslim members. This is not an official proposal, but in any case, I would offer from the sidelines the thought that if the EU turns out to be not enthusiastic about Turkey, maybe it should consider the possibility of becoming the 51st state in the United States. So, big questions. Is the West ready for pluralism that includes a Muslim democratic state? Is the Muslim Middle East ready for a seriously democratic state? Tonight we're going to hear from a person who's in the middle of this struggle, his own views of these topics and how he's trying to deal with them in a dynamic country. Our guest tonight is the right man at the right moment to address some of the most critical questions that are not just issues for Turkey, but for the world. As the head both of a modern democratically elected government and a devout Muslim, Prime Minister Erdogan is really a crucial interlocutor between the Muslim world and the West. The political movement he founded, the Justice and Development Party, won a landslide victory in the Turkish general elections in November of 2002. Because he had been convicted by the prior government of reciting a poem that was interpreted to advocate a role for Islam in politics, he was barred from becoming prime minister until that law was changed in March 2003. Prior to his current role, he was a very successful mayor of Istanbul,
And so we welcome him here tonight, a forward-looking prime minister, a crucial ally of the U.S., but also a member of the Kennedy School family. So let's welcome Prime Minister Erdogan. Sayın Dekan Ellison, saygıdeğer öğretim üyeleri, öğrenciler ve saygıdeğer konuklar. Dear Dean Ellison, dear members of the faculty and students, distinguished guests. Harvard Üniversitesi dünyada eşsiz ve haklı bir üne sahip olmakla geçmişte olduğu gibi bugün de dünya çevresinden değerli yetenekleri gerek öğretim gerek öğrenci kadrosuna çeken bir mıknatıs işlevi görmektedir. Sadece eğitim alanında değil, fakat ülke ve dünya siyasetine yön veren düşünceleri geliştirme konusunda bu eşsiz kurumun vazgeçilmez bir rol oynadığını biliyor ve takdir ediyorum. Bunu tabiatıyla sadece kendi oğlum burada okuduğu için söylemiyorum. Buna böyle inandığım için söylüyorum. Harvard University continues to be a magnet for talent from around the world thanks to its unique and well-deserved reputation. I'm aware of and appreciate the indispensable role that this institution plays, not only in the field of education, but equally in the development of ideas which shape U.S. domestic and global policy. Needless to say, I'm not praising Harvard only because my own son happens to be studying here. I really mean it. Başkan Bush ve ekibiyle fevkalade olumlu bir dizi görüşme gerçekleştirmiş bulunuyorum. Görüşmelerimizde ortak vizyon ve karşılıklı çıkarlara dayanan dostluğumuzu teyit etmenin ötesinde Türk-Amerika Birleşik Devletleri ortaklığının daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların belirlenmiş olmasından dolayı derin memnuniyet duymaktayım. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretim aynı zamanda Amerika ve Türk toplumları, düşünürleri, iş adamları arasında daha yakın ve yoğun bağların kurulması hedefini vurgulama imkanını bizlere vermiştir. In Washington, D.C., I've held series of very positive meetings with President Bush and his team. At our meetings, we have gone beyond reconfirming our friendship that is built on common vision and mutual interests. I'm pleased that we have determined concrete steps that are geared to further develop the Turkish-US partnership. My visit to the United States has also given me the opportunity to emphasize the objective of establishing close and intensive links between the Turkish and American peoples, scholars and businessmen. Bu konunun güncel ve tartışmalı olduğunu, çok farklı yaklaşım ve görüşlerin ortaya konulduğunu biliyoruz. Orta Doğu'yu yakından tanıyan birçok uzmanın üzerinde birleştikleri bir nokta bu bölge ülkelerinin demokratikleşemeyeceği şeklindedir. Bu görüşü taşıyanlar demokrasinin Batı kültürünün bir ürünü olduğunu ve farklı bir kültürel, dinsel, sosyolojik ve tarihsel deneyime sahip olan Orta Doğu'ya uygulanamayacağını dile getirmektedirler. Aynı şekilde İslam kültürüyle demokrasi kültürünün uyuşamayacağı da ileri sürülebilmektedir. Esas itibariyle Orta Doğu'ya bakıştaki geleneksel görüş de bu minvalde. Orta Doğu'da demokrasinin mümkün, hatta arzulanır olmadığını savunmaktadırlar. I would like to share with you my views on the subject which carries particular global importance, namely democracy in the Middle East. It is widely known that this subject is current and contentious, that there are several different approaches and opinions that are out in the field. Several experts on the Middle East concur that Middle East cannot be democratized. According to this view, democracy is a product of Western culture and it cannot be applied to the Middle East, which has different cultural, religious, sociological, and historical background. Similarly, it is argued that the culture of Islam is incompatible with democracy. Basically, this convention
conventional perspective of the Middle East thus contends that democracy in that region is neither possible nor even desirable. Orta Doğu istisnacılığı olarak da adlandırılan bu görüşün ayrıntılı bir eleştirisine girmeyi gereksiz buluyorum. Her şeyden önce kesinlik iddiasını taşıyan her türlü yargıdan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan Türkiye örneğinin esas itibariyle bu tip bir paradigmanın geçersizliğine işaret ettiği de ortadadır. Hele İslam kültürünün demokrasi kültürüyle bağdaşmadığı görüşüne katiyetle itibar etmiyorum. Dinsel inancı birey düzeyinde yaşayan, siyaseti ise dinin dışında algılayan bir politikacı olarak bu görüşün ciddi bir yanılgı olduğuna inanıyorum. I do not see the need to engage in a detailed criticism of this viewpoint, dubbed as Middle East exceptionalism. However, I believe that all judgments that purport absoluteness ought to be avoided. On the other hand, it is obvious that Turkish example demonstrates the invalidity of the exceptionalism paradigm. But foremost, I do not subscribe to the view that Islamic culture and democracy cannot be reconciled. As a politician who cherishes religious conviction in his personal sphere, but regards politics as a domain belonging outside religion, I believe that this view is seriously flawed. Sonuç itibariyle gerek batıda gerekse bölgede Orta Doğu'da demokrasinin mümkün olmayacağını düşünenleri Thomas Jefferson'ın başka bir bağlamda kullandığı veciz bir sözünden esinlenerek hatasız olmadıkları hususunda bir nebze şüphe taşımaya davet ediyorum. Consequently, I would be inspired by the eloquent works of Thomas Jefferson, spoken in another context, to invite those in West in the Middle East who expose that democratization is not possible in that region to doubt a little of their own infallibility. Kanaatimce içinde bulunduğumuz ortamda esas konu şudur. In my view, the real issue in this era is as follows. Orta Doğu'da demokratikleşme ulaşılması gereken bir sonuçtur. Dolayısıyla soru demokrasinin mümkün olup olmadığı değil. Orta Doğu'da kitlelerin demokrasi özlemlerinin nasıl karşılanabileceği, Orta Doğu'da demokratikleşmenin nasıl hayata geçirilebileceğidir. Democratization in the Middle East is an outcome that must be attained. Therefore, the question is not whether such democratization is possible, but instead how to meet the yearning of the masses in the Middle East for democracy. In other words, how to achieve democratization in the Middle East. Saygıdeğer öğretim üyeleri, öğrenciler ve değerli konuklar. Orta Doğu demokratikleşmelidir derken sadece kendi arzumu dile getirmediğimi söylemem gerekmektedir. Orta Doğu'da ve genelde İslam dünyasında demokratikleşme konusunda göz ardı edilemeyecek bir talep mevcuttur. İslam dünyası ve bunun bir alt kümesi olan Orta Doğu ülkeleri siyasi, ekonomik ve beşeri kalkınma koşusunda maalesef geride kalmıştır. Bunun başlıca sebebini kendi dışında aramak eğilimi mevcuttur. Halbuki sorunun da çözümün de her şeyden önce kendi içinde aranması daha sağlıklı olacaktır. Bunu hem Batı hem de İslam dünyasına ait bir ülkenin yönetimini üstlenen bir siyasetçi olarak rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum. Dear members of the faculty and students, distinguished guests, when I say the Middle East must be democratized, I'm not expressing merely my own personal wish. There exists an unmistakable demand in the Middle East and in the wider Muslim world for democratization. The Muslim world and its subset, the countries of the Middle East, have unfortunately been left behind in the marathon of political, economic, and human development. For that, there is a tendency to blame others as the primary cause. Yet it should be healthier to seek both the problem and the solution foremost within themselves. I trust that I can make this point in confidence as a politician who has assumed the government of a country which belongs both to the West and the Muslim world. Bölgedeki demokrasi talebinin bir siyasi iradeye ve somut bir dönüşüm sürecine dönüşmesine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yardımcı olması gerekmektedir. Ancak
bu bir siyasi irade meselesi olduğu kadar aynı zamanda da bir yöntem sorunudur. The US and the European Union needs to help in the translation of the demand for democracy into a political will. However, this is as much a question of method as it is of political will. Demokratikleşmenin yöntemine ilişkin tartışmayı önemsemekteyim. Zira izlenecek yöntemin sonuç üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sunuşumda da özellikle yöntem üzerinde durmanın yararlı olacağına inanıyorum. Siyasi hayatımda araç ve amaç arasındaki diyalektiği çok önemsediğimi söylemek isterim. I take the debate on the method of promoting democracy seriously because I think the method would have an impact on the result. Therefore, I believe it would be useful to address the issue of the method in this presentation. I would like to indicate that throughout my political life, I have attributed great importance to the dialectic between means and ends. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar boyu münhasıran istikrara yatırım yaptığı ve bunun Orta Doğu'da demokratik dönüşüme engel olduğu yolundaki tezlerin farkındayım. Bu esas itibariyle Amerikan toplumunun kendi iç tartışmasıdır. Buna girmeyeceğim. Bununla birlikte istikrarsızlığın kendi başına demokratikleşme sağlayacağı ve bu nedenle bir politika aracı olabileceğini kabul etmekte doğrusu zorlanmaktayım. İstikrarsızlık ortamından sağlıklı bir demokratikleşme sonucunun çıkacağını beklemek nazariyesi sağlıklı bir politika olamaz. I'm aware of the thesis that the United States has long since invested exclusively in stability, and this has obviated democratic transformation in the Middle East. In fact, this is more an internal discussion of the American society. I will not hazard views on that thesis. Nevertheless, I find it hard to accept that instability would culminate in democratization, and it could in itself be a policy instrument. The theory that expects healthy democratization to emerge out of an environment of instability could not be substituted as a wholesome policy. Gerek bölge gerek Batı toplumları bakımından huzursuzluk, terör ve asimetrik tehditleri daha da tetikleyebilecek olan riskli ve istenilen sonuca ulaşma kapasitesi de aynı ölçüde şüpheli olan bu nazariyeyi benimsemiyorum. Demokratik bir yönetimi ilki olarak arzulamakla birlikte gerek bunun takdim ediliş tarzını, gerekse demokratik dünyanın amaçlarını sorgulayan bölge insanına bir defa bir güven sorunu yaratmak suretiyle yanlış yaklaşılıyor. Bu sorun küreselleşmenin yanlış tarafında yer alan dünya düzeninin ve özellikle de büyük devletlerin adaletsiz olduklarını düşünen, sürekli bir fakirlik ve şiddet ortamında acı çeken kitlelerde daha da güçlü biçimde hissedilmektedir. A confidence problem exists on the part of the people of the region who desire democratic rule in principle but remain suspicious of both the fashion with which democratization is presented and the purpose of that democratic world. Therefore, the observation must be explicitly made in the Middle East and in the Muslim world. Suspicions linger concerning the objective of the West, notably the US. These suspicions exist both at the levels of states and, more importantly, at the level of societies and individuals. This creates a resistance in the region and feeds radical elements and their abuse of the issue of religion. Such discontent that persists in our world should be taken seriously and not underestimated as transitory. Steps need to be considered and taken with care. Burada bir hususu açıkça görmek gerekmektedir. Orta Doğu'da ve İslam dünyasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın amaçlarına ilişkin şüpheler gerek devletler, gerekse daha önemli olarak toplumlar ve bireyler düzeyinde mevcuttur. Bunun bölgede bir direnç yaratması ve radikal unsurları din istismarını beslemesi söz konusudur. Bugün dünyamızda mevcut huzursuzluk ciddiye alınmalı, gelir geçer olduğu düşünülmemelidir. Adımlar dikkatle düşünülmeli ve atılmalıdır. The observation is made that in the Middle East and in the Muslim world, there are
concerns and objectives of the West. So suspicions exist at different levels and states, and discontent that persists in our role should be taken seriously and should not be underestimated. Demokratikleşme yolunda kararlı ve tutarlı ama tedrici süreçlerin başarı şansını artıracağına inanıyorum. Samimi, kararlı, çeşitli politika araçlarıyla desteklenen ve akil şekilde icra edilen bir strateji çerçevesinde Orta Doğu'da demokratik dönüşümün temelleri atılmalı, hükümetlerin de bunun gerekliliğini anlamaları sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Demokrasi bir kültürse bu uzlaşı kültürünün yerleşmesi zaman alacaktır ve benim bu çabaya da doğrusu değeceğine inanıyorum. I believe determined and consistent yet gradualistic process will enhance the chances of success in democratization. The foundations of democratic transition should be laid in accordance with a sincere and committed strategy that is supported by various policy tools and implemented wisely. And the governments in the region must be made aware that this is necessary and thus be encouraged. If democracy is a culture, then it would take time and effort for this culture of compromise to take root. Yet it would be very much worth the effort. Esas olan demokratikleşmeyi toplumsal mutabakat temeline oturtan, dönüşümü bu istikrarlı zeminde sağlayabilen politika araçlarını geliştirmektir. Bu kapsamlı stratejiyi ve geniş tabanlı uluslararası yardımlaşmayı ve kararlı bir uygulamayı gerekli kılmaktadır. It is essential that policy instruments be developed that would firmly establish democratization on the basis of social consensus and enable transformation on stable grounds. A comprehensive strategy, broad-based international cooperation, and determined implementation are essential to that effect. Demokratikleşmenin en temel şartı olarak bu hedefin ve her ülke için ayrı olabilecek yöntemin bölgede benimsenmesinin sağlanmasını görmekteyim. Bu da devletlerin ve toplumların demokratikleşme hedefine doğru güven içerisinde ilerleyebileceklerine inanmalarından geçmektedir. I regard the endorsement of both the objective and the method which can differ from one country to another of democratization by the parties in the region as a basic requisite of democratization in the Middle East. This in turn would hinge on developing the fate of the governments and societies and the possibility of progress towards democratization in security and confidence. Bu çerçevede demokratikleşmenin antidemokratik bir rejimin tesisi yolunda geçici bir araç olarak tesis edilmemesi, istismar edilmemesi, demokrasiyi canlı tutan toplumsal mutabakatın ve bunu temsil eden ve koruyan kurumların etkin kılınması gerekmektedir. In this context, social consensus and institutions that embody this consensus must be made effective in order to democratization, not to be abused or exploited as a provisional instrument that establish an anti-democratic regime. Keza demokrasiyi çokça atıfta bulunulan ve demokratik dünyanın uzun süreçler sonunda vardığı nokta itibariyle erişilmez görülen uzak bir kavram olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Demokrasi belirli kurum ve kurallar temelinde inşa edilebilecektir. Demokrasi sadece parlamentolar ve seçimlerin var olması şeklinde tanımlanamaz. Esasen demokratikleşmeyi mekanik bir anlayışla tasvir etmek yanıltıcı da olabilir. Amaçlanması gereken mekanik bir demokrasi değil, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığını gözeten katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıdır. Ben buna kendi özel terminolojimde derin demokrasi diyorum. The advanced levels which the democratic world has attained at the end of a lengthy process may have created the perception in the region that democracy is a distant concept. This perception can be addressed. Specific institutions and rules help construct a democracy. However, democracy cannot be defined as the existence of parliaments and elections alone. In fact, describing democracy solely in mechanistic terms can be misleading. What should be targeted is a concept of organic and not just mechanic
democracy that preserves the rule of law, separation of powers, and that is participatory and pluralistic. In my own private terminology, I refer to this as deep democracy. Demokrasi talebinin çıtası çoğulcu ve katılımcı bir rejimin sağlanması noktasında tutulmalıdır. Bu noktaya ulaşma yolunda her ülkenin kendi koşullarına göre farklı yöntem ve hızla ilerleyeceğini kabul etsek de demokrasi idealinin çıtası düşürülmemelidir. Amaç kendine has demokrasiler yaratılması değil, evrensel ölçütlerde demokratik yönetimin tüm unsurlarının yerleşmesine yardım edecek adımların teşvik edilmesi olmalıdır. In other words, the bar should be maintained at the level of pluralistic and participatory democracy. Even as we ought to accept that each country would progress with a different method and speed toward that goal, the standard for the expected end state should not be lowered. The purpose cannot be creating a self-styled democracy, but rather encouraging steps that are conducive to establishing democratic rule at universal standards. Bu hedefe giden yol zorlu olacaktır. Avrupa'nın da bugün bulunduğu noktalara bir günde gelmediğini hatırlamak gerekir. Üstelik bu süreç hangi ileri standardı yakalamış olursa olsunlar, her demokrasi için canlı ve işleyen, daha iyisi her zaman bulunabilecek bir süreçtir. Batı'da gerek Müslüman kesimlerin entegrasyonu, katılımı ve temsili, gerek yer yer var olan antisemitizm karşısında ideal noktalara gelindiğini iddia etmek doğru olmaz. Obviously, this would be a tough journey. One should remember that even Europe did not reach its present status overnight. Furthermore, democratization is a process that is ever alive, and there is always a better, irrespective of how developed any democracy might be. Even in the Western world, one cannot argue that the ideal has been achieved given the existence of issues like integration, participation, and representation of Muslim citizens, and occasional but lingering anti-Semitism. Her şeyden önce insan haklarının teminat altına alınması gelmektedir. Vatandaşın korktuğu değil, yönlendirdiği ve güvenle yönetime katıldığı bir devlet anlayışı yerleştirilmelidir. Aynı şekilde kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, siyasi katılım, sivil toplum örgütleri, şeffaflık bir demokrasinin inşası bakımından vazgeçilmez ilkelerinden bazılarıdır. Orta Doğu'da da demokratikleşmenin desteklenmesi öncelikle saydığım ilkelerin benimsenmesi ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Paramount is the need to secure human rights. The form of rule should be such that the citizen does not have to fear the state, but it gives it direction and confidently participates in its administration. Similarly, gender equality, supremacy of law, political participation, civil society, and transparency are among the indispensable elements that are imperatives of democratization. In the Middle East, democracy will be built step by step. Sincere, consistent, and gradual processes will produce the desired result, and from every step that is successfully taken, the peoples of Middle East, as well as everyone else, including the Americans and Europeans, will live to benefit. Orta Doğu'da da demokrasi adım adım inşa edilecektir. Ancak samimi, kararlı ve tedrici süreçler ileri doğru kat edilen her aşama itibariyle Orta Doğu halklarının çıkarına olacak. Bundan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil herkes kazançlı çıkabilecektir. As democracy is built step by step, both Europe and United States will benefit substantially from this process. Değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler, değerli konuklar. Demokratikleşme çizgisi konusunda toplumsal mutabakatın ve kurumlaşmanın sağlanması için iç koşullar gibi dış ortamın da uygun olması önem taşıyabilmektedir. Bölgede iç siyaset alanında atılacak demokratikleşme adımlarının teşvik edilmesi için dış güvenlik koşullarının da müzahir hale getirilmesine çalışılmalıdır. Bu çerçevede öne çıkan konular herkesce bilinmektedir. Arap-İsrail uyuşmazlığının çözüm yoluna sokulmasının bölgede güven sorununun aşılması bakımından
önemli bir unsur olduğu açıktır. Yüzyıllardır Musevi vatandaşlarıyla dostluk içerisinde yaşayan ve halen de gerek İsrail gerek Filistinlilerle yakın bir dostluk sürdüren bir ülkenin başbakanı olarak şu hususu açıklıkla beyan etmek istiyorum. Dear members of the faculty and students, distinguished guests, a fitting external security environment could also play an important role in promoting social consensus and institutionalization towards democratization. In a bid to encourage steps at the domestic stage towards democratization, an effort has to be made to acceptable external security conditions. The specific topics that are particularly relevant are widely known. It is obvious that putting the Arab-Israeli dispute on a resolution track would be an important element of overcoming the confidence problem in the region. As the Prime Minister of a nation that has lived in friendship with its Jewish citizens for centuries and continues to maintain close friendship with both Israelis and Palestinians, I should like to declare this explicitly. Nedir bu? What is this? İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Aynı şekilde Filistin Devleti'nin de tanınmış ve güvenli sınırlar içerisinde İsrail Devleti ile yan yana yaşaması ve bir Filistin Devleti olarak halkının güvenlik ve refahı noktasında da Türkiye aynı hassasiyeti gösterecektir. Turkey will not accept any notion that denies Israel's right to exist. Invariably, also a Palestinian state should live side by side with Israel within recognized and secure borders, and the security and prosperity of the Palestinian people must be guaranteed. Sonuç itibariyle Arap-İsrail sorununun çözümsüzlüğü kabul edilmemelidir. Terör ve şiddet sona ermeli, çözüm sağlanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu çerçevede etki yapabilecek yegane güçtür. Bu soruna kalıcı bir çözüm sağlanması, başta Filistin ve İsrail halkı olmak üzere tüm bölge ve uluslararası camia üzerinde fevkalade olumlu bir etkide bulunacak, herkesin çıkarına olacaktır. Sorunun çözümüne kararlılıkla katkıda bulunmuş bir Amerika Birleşik Devletleri, dünya medeniyetini zehirleyen, terörü besleyen odakları çaresiz bırakacaktır. Evrensel ve çağdaş değerleri yaymada güçlü bir aktör olmak konumunu pekiştirecektir. One cannot assent to the insolubility of the Arab-Israeli problem. Terror and violence must end, and a solution to the problem must be found. The United States is the only power that can make an impact to that effect. A lasting solution to this problem will have an exceptionally positive influence, foremost on the peoples of Palestine and Israel, as well as on the region and the international community. This will benefit everyone. A United States which will have made determined contribution to the resolution of this problem would disembowel the arguments of those circles that poison human civilizations by terror. The position of the U.S. would be reinforced as a powerful actor to spread universal and contemporary values. Bir diğer kritik konu da tabiatıyla Irak'tır. Irak'ta ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal birliği korunmuş bir zeminde toplumsal uzlaşıya dayanan bir demokrasinin inşası gerekmektedir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. Komşumuz Irak'la ilişkin olarak yürüttüğümüz politika, Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Irak'ın kendisiyle ve çevresiyle barışık bir demokrasiye kavuşması hedefine ancak bu şekilde ulaşılacağına inanmaktayım. Türkiye, önümüzdeki dönemde de tüm kesimleriyle Irak halkını kucaklayacak ve ilkeli tutumunu sürdürecektir. Another critical issue is, of course, Iraq. In this country, there is the need to construct a democracy based on social consensus within a framework that preserves Iraq's territorial integrity and national unity. Turkey sincerely desires the U.S. to be successful in Iraq and provides multi-phased support.
Our policy vis-à-vis Iraq is firmly directed towards Iraq's territorial integrity and national unity. I believe only on this basis can democracy, which is at peace with itself and with its neighbors, can be achieved. Also, in the time ahead, Turkey will continue to embrace all segments of the Iraqi population and maintain her principled stance. Orta Doğu bölgesinin geneline baktığımızda sınırların dokunulmazlığı, devletler arası iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği, şeffaflık ve serbest ticaret artık iyi niyetli fikirler olmaktan çıkarılmalıdır. Olumlu değişimleri teşvik eden bir bölgesel güvenlik ve işbirliği rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın katkılarıyla fiiliyata geçirilmelidir. As we look to the Middle East in general, invaluability of borders, good neighborly relations, cooperation, transparency, and free trade must not remain as wishful words, but be put into effect. A regional security and cooperation regime that is conducive to promoting positive change in the Middle East has to be realized with contributions from the US and Europe. Bu çerçevede bölge ülkeleriyle birlikte bölge merkezli bir süreç başlatılmalıdır. Demokratikleşme ile iyi yönetişimi, ekonomi ve güvenlikle birlikte ele alacak geniş bir çerçeve kurulmalıdır. Bu yepyeni bir girişim olmalıdır. Avrupa kendi tarihini benzer çabaların da yardımıyla aşmıştır. Orta Doğu'da bugününü yine bu şekilde aşabilecektir. Nasıl ki kapsamlı bir Helsinki güvenlik ve işbirliği süreci Avrupa'nın kıta ve dünya savaşlarının kaynağı konumundan bir barış coğrafyası haline gelmesinde kilit rol oynamışsa, örneğin geliştirilebilecek bir İstanbul süreci de benzeri etkide bulunabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Avrupa'nın bu dönüşümü başarmasında kilit rol oynamışsa, benzer şekilde Orta Doğu'da da aynı tarihi katkıyı yapabileceğine inanıyorum. The plea is to launch a regionally based process that would provide a framework to address democratization and good governance together with economy and security. This should be a brand new initiative. Europe has managed to overcome its history with the help of similar endeavors. The Middle East too could overcome its present state as such, just like the comprehensive Helsinki security and cooperation process, playing a key role in transforming Europe from the hotbed of continental and world wars into geography of peace. Similarly, a possible Istanbul process too could make a similar historical contribution in the Middle East. And I believe the United States that has achieved this in Europe could also be very successful in the Middle East. Orta Doğu ülkelerinin demokratikleşme telkinlerini ve bölgesel süreçlere yapılacak vurguyu kötü niyetli bir dış müdahale olarak görmemeleri gerekir. Bugünün bazı ileri demokrasilerinin gelişiminde üçüncü ülkelerin ve uluslararası kurumların vazgeçilmez katkıları olmuştur. Esas itibariyle demokratik camia sürekli biçimde birbirini denetleme işlevini de yerine getirmektedir. Küreselleşmenin olumlu yönlerinden biri de demokratik camianın demokrasi idealine sahip çıkması olmuştur. If the countries of the Middle East perceive the advice to democratize and the emphasis on regional process as ill-intentioned foreign intervention, they would be mistaken. For the development of some of the most advanced democracies of today, third countries and international institutions have made essential contributions. In fact, the democratic community is constantly monitoring democratic standards. One of the positive sides of globalization has been the protection accorded by democratic community to the democratic ideal. Türkiye'nin kendi demokratikleşme sürecine baktığımızda da dış dünya ile ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile etkileşimin faydalarını açıkça görmekteyiz. Robert Kagan'ın söylediği şekilde Avrupalılar Mars'tan, Amerikalılar Venüs'ten geliyor tezinin doğru olduğunu kabul etsek dahi her ikisinin de aynı güneş sisteminin bir parçası olduğunu baştan vurgulamak gerekmektedir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri aynı değerler sisteminin birer parçasıdır. Burada farklılık yok.
Bu değerler sistemi herhangi bir din zemininde değil, demokratik ilkelere bağlılık zemininde inşa edilmiştir. As I consider Turkey's own democratization process, I clearly see the benefits of our interaction with the outside world, notably with the US and the EU. Even if we take for granted Robert Kagan's thesis that Europeans come from Mars and Americans from Venus, we should nonetheless underscore that both are part of the same solar system. Europe and the US are part of the same value system. There's no difference in that. This community of shared values stands tall not on the foundations of any religion. It's built on adherence to democratic values. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye en ileri demokratik standartları yakalama çabasında büyük mesafeleri başarıyla kat etmiştir. Hükümetim de Türk halkının bu yönelimini arzudan fiile geçirmek için dev adımlar atmıştır. Gerçekleştirdiğimiz köklü ve tarihi reformlarla Türk demokrasisini en ileri normlara ulaştırmanın mücadelesi içindeyiz. Kendine has bir demokrasi değil, evrensel bir demokrasi anlayışını ülkede yerleştirmenin gayretindeyiz. Turkey has entered a historical transformation process. In the course of the transformation process, it has been premised on the principle that sovereignty belongs to the people. A pluralistic democracy has been established. At the core of this process lies, of course, the determined disposition of Turkish people towards modernity. Burada bir gerçeğin altını çizmem lazım. Türkiye, Orta Doğu'da demokratikleşmenin teşvik edilmesi konusunda kendi payına düşeni yapmaya ve bu tarihi dönüşümü kolaylaştırmaya hazırdır. Türkiye bu sürece değerli katkılarda bulunabilecektir. Her şeyden önce Türk demokrasisi Avrupa ile Orta Doğu'nun kesiştiği noktada rüştünü ispat etmiş bir demokrasi örneğidir. Gelişmesinde Avrupa ve Avrupa Atlantik süreçlerinden olumlu şekilde güç almıştır. Halen çevresinde bir işbirliği kuşağı oluşturmak yönünde tarihi adımlar atmaktadır. Bu adımlar bölgemizde işbirliğine ve karşılıklı bağımlılığa ve güvene dayanan yeni bir olumlu ilişki kültürünün doğuşuna da vesile olmaktadır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak, derin dostluk bağları ve stratejik bakış uyumuna dayalı değerli bir ortaklığa sahiptir. Avrupa Birliği ile de sadece işbirliği değil, bütünleşme yolundadır. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik için katılım müzakerelerini açma kararını alması, demokratikleşmenin zaferi, medeniyetler arası uyum projesinin başlangıç noktası olacaktır. Turkey is ready to do its fair share to promote democratization in the Middle East and facilitate such momentous transformation. Turkey can make valuable contributions to that effect. Foremost, Turkey is an established democracy at the intersection of Europe and the Middle East. In the development of her democracy, Turkey has drawn positive strength from European and Euro-Atlantic processes. Currently, she is making historical strides to establish an environment of cooperation in her neighborhood. These steps are conducive to the birth of a new culture of positive relations in our region based on cooperation and interdependence. Turkey has a valuable partnership with the United States built on strong ties of alliance and friendship, as well as harmony of strategic worldview. With the European Union, more than forging cooperation, Turkey is on the path of integration. Decision by the EU to launch accession talks with Turkey will be the victory of the message that democratization is the starting point of a project of harmony of civilizations. Avrupa Birliği'ne katılmak Türkiye'ye birçok şeyler kazandıracaktır. Ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne katmasıyla da Avrupa Birliği çok şeyler kazanacaktır. Bunu niçin söylüyorum? Burada Huntington'ın haklı çıkmaması lazım. Çünkü biz medeniyetler çatışması istemiyoruz. Bizim istediğimiz medeniyetler buluşmasını, medeniyetler uzlaşmasını sağlayabilmektir. Avrupa Birliği bunun adresi olmalıdır. Bu da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımının sağlanmasıyla gerçekleşecektir.
Turkey will be gaining a lot when it becomes a member of EU. However, European Union will also be gaining a lot more when they take Turkey in. Why am I saying that? Because we have to prove Huntington was wrong. If we don't want a clash of civilizations, and if we want to prove that civilizations can harmonize and meet, the address of that unification should be European Union. And this can only happen by Turkey's integration into European Union. Çünkü Avrupa Birliği bir kömür çelik birliği değil. Avrupa Birliği bir ekonomik birlik de değil. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübü de değil. Görüştüğümüz bütün yetkililer hep bunu söylüyorlar. Böyle değilse, eğer bir siyasi değerler bütünüyse, o zaman bu siyasi değerler bütünü içerisinde halkının %98'i Müslüman olan ve yüzünü batıya dönmüş olan Türkiye'nin de bunun içerisinde yer alması şarttır. European Union is not a union of coal and steel. European Union is not an economic common market either. European Union is not a Christian club. That's what all the authorities that I meet tell me. But if they really mean it, then they should accept a nation whose population is predominantly by 98% Muslim to membership of European Union to prove that European Union is a union of political values. Then they will be proving that European Union is a real union. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerledikçe temsil ettiği çağdaş demokratik değerlerde Orta Doğu'da artan bir cazibe yaratmaktadır. Bu cazibe Avrupa Atlantik camiasının çevresiyle barışık ve çevresiyle yapıcı bir etkileşim halinde oluşum ve bu oluşumun yanında olumlu değişimlere katalizör olmasını da sağlayacaktır. As Turkey proceeds in its direction of membership to EU, also the modern democratic values which she represents create greater attraction in the Middle East. This attraction will enable the Euro-Atlantic community to act as a catalyst for positive change in peace and interaction with the outside world. The web of cooperative relationships that Turkey has woven helps harmonize the strategic interests of peoples of the region, the US and EU. Değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler, değerli konuklar. Sözlerimi bir dizi çağrıyla toparlamak istiyorum. Dear members of the faculty and students, distinguished guests, I would like to wrap up my presentation with a number of appeals. İlk çağrım İslam dünyasına ve Orta Doğu ülkelerinedir. My first appeal goes to the Muslim world and the countries of the Middle East. Demokrasi sadece belirli bir grup toplumun yararlandığı kendine has bir yönetim şekli değildir. Demokrasi evrenseldir. Çağdaş yaşamın bir gereğidir. Geleceğin kuşakları bugünün liderlerini demokratikleşme konusunda gösterdikleri dirayetle anacaklardır. Bu yönde şimdiden her ülke kendi koşullarına uygun bir demokratikleşme perspektifini ortaya koymalıdır. Üçüncü ülkelerle uluslararası örgütlerin tavsiyelerinden yararlanmalıdır. İslam dünyasına mensup ülkelerin içinde bulundukları zorluklar için dış dünyanın suçlanması yerine içeride gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklığı medeniyetler arasındaki ayrımın gerçek fay hattının demokratik dünyayla barışık ve küreselleşme olgusuna ayak uyduranlarla çağdaş yönetişimden kopanlar arasında geçtiğini de kanıtlayacaktır. Democracy is not particular to a specific group of societies. Democracy is universal and a modern day requirement. The future generations will remember the leaders of today by the leadership they have demonstrated towards democratization. Each country should lay out its democratization perspective that suits local conditions and in so doing benefit from the advice of third countries and international organizations. Instead of blaming the outside world for the difficulties
they should put their house in order. Turkey's membership to EU and partnership with the US will be sufficient proof that the real fault line dividing civilizations runs through those who are democratic, at ease with the world, and in step with globalization, as opposed to those who are fallen of modern governance. İkinci çağrım Batı dünyasınadır. My second plea goes to the Western world. İslam dünyasının sesine açık kalplilikle ve dikkatle kulak verilmelidir. Değişim için yumuşak güçle örnek ve destek olunmalıdır. Aceleyle yanlış adımlar atılmamalıdır. Çağdaş değerleri temsil eden toplumların en büyük gücü yarattıkları cazibedir. Terörle mücadelenin kesin başarısı da sonuçta buna bağlıdır. Batı dünyasının gelişmişlik düzeyi, daha adil bir küresel düzenin kurulması ve medeniyetler arasında uyum aranması noktasında bu ülkelere özel bir sorumluluk yüklemektedir. Bu noktada Sayın Başkan'ın babası George Herbert Walker Bush'un bir sözü aklıma geliyor. İşin doğrusu zenginliğin bir amacı olması gerektiğidir. Amacı olan bir zenginlik, idealizmi belirli iyiliklerinizle somut hale getirmenizi sağlar. Evet, bana göre gücün de bir amacı olmalıdır. Gücün amacı, gücünü başkalarının iyiliği için kullanmaktır. The voice of the Muslim world must be listened to carefully with an open heart. Change must be supported with soft power and by setting a good example. Wrong steps should not be taken due to rush. The greatest strength of those societies that represent modern values is the attraction they create. The ultimate success of the war against terror, too, will depend on this. Given their level of development, the Western world is faced with a particular responsibility to establish a more just global order and seek harmony among civilizations. I recall the words of President George Herbert Walker Bush, the father of the current president, when he said, "The fact is, prosperity has a purpose. Prosperity with a purpose means taking your idealism and making it concrete by certain acts of goodness." Yes, according to me, power should also have a purpose. The purpose of power is to use it for the well-being of others. Terörün dini, ırkı, milleti, milliyeti yoktur. Terrorism has no race, religion, ethnicity, or nationality. Ne yazık ki bu terör ülkemizde 40.000 insanımızı maalesef kurban olarak almıştır. Unfortunately, we have victimized 40,000 people. We have sacrificed 40,000 people to this problem of terrorism in our own country. Fakat terör nerede, ne zaman, kimi, nasıl, niçin vuracağı belli olmayan bir fenomendir. However, terrorism is such a phenomenon that you never know when, how, where, why, and how it's going to attack you or whoever. Bütün bunlara rağmen 15 Kasım, 20 Kasım'da İstanbul'umuzda 2 terör eylemiyle karşı karşıya kaldık. Despite of all that knowledge, we were faced with two different sets of terrorist attacks in Istanbul on the 15th and 20th of November. İlk eylemin faillerini 48 saatte, ikinci eylemin faillerini bir haftada DNA testleriyle tespit ettik. We determined the identities of the perpetrators of the first incident within 48 hours, and we determined the identities of the perpetrators of the second attack within a week. 350 civarında gözaltı yaptık. Şu anda 52'si tutuklu. We did all that through DNA tests. We detained approximately 350 people, and 52 of them are still in prison. Ülkemiz dışındaki uzantılarını şu anda takip ediyoruz. We're following their connections with the rest of the world outside of Turkey. Ama görünen o ki bu eylem dinci bir terördür. What we understand that this is a radical terrorist activity exploiting religion. Ama dini bir terör değildir. But it is not a religious terrorism. Bu inceliği burada özellikle ifade ediyorum.
this is very important, the sensitivity between the two. 11 Eylül sürecinden itibaren maalesef dünyada İslamist terör veya İslami terör gibi ifadeler kullanılmaya başlandı. Unfortunately, since September 11, the world has started using phrases like Islamic terrorism or Islamist terrorism. Hiçbir semavi din terörü tavsiye etmez, teröre müsaade etmez. No monotheistic religion would ever promote or accept any kind of terrorism. Hristiyanlık da etmez, Musevilik de etmez, İslam da etmez. Neither would Christianity nor Judaism or Islam. Karşınızda bir Müslüman olarak konuşuyorum. I'm talking to you as a Muslim. Benim dinimde bir kişiyi öldürmek, dikkat edin Müslümanı öldürmek demiyorum. Bir insanı öldürmek Allah'ın evini yıkmak gibidir. In my religion, killing one soul, I'm not talking about a Muslim soul, killing any one soul equals to destroying the house of God. Diğer bir tespitiyle bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. In another statement of the Holy Book, killing one soul equals killing the whole humanity. Kaldı ki İstanbul'da bu eylemler olduğu zaman biz burada herhangi bir ayrımı değil, ilk ifademiz bizim şu olmuştur. Akan kan bizim kanımızdır. Alınan can bizim canımızdır. And when the incidents took place in Istanbul, we did not discriminate at all. My first statement was the blood that was shed is our blood, and the lives that were taken is our lives. Ayrım yapamayız çünkü biz farklı değerlerden geliyoruz. We cannot discriminate because we come from different values. Yunusların, Mevlana'nın yaradılanı yaradandan ötürü seven bir bütünleştirici anlayıştan geliyoruz. We come from such a value that you have to love the creatures because of the Creator. And the whole concept comes from the poems of Yunus Emre and Mevlana Celaleddin Rumi. Bu idraki veyahut da bu yaklaşımı yakalamış bir Müslümanın böyle bir eylemin içerisinde yer alması mümkün değildir. So any Muslim who has understood this notion, who has comprehended this understanding, can never be involved in such an activity. Eğer böyle bir eylem yapıyorsa zaten İslam dışıdır. And if they are involved in such an activity, they have nothing to do with Islam. Ama bu tür sıfatlar terörün önüne getirilirse veya herhangi bir dinin mensubu için bu böyle söylenirse bu diğer o dine mensup insanları üzer. But when you bring these types of adjectives in front of the word terrorism, or when you blame a religion because of a terrorist incident, then you would be hurting the faithful believers, the other faithful believers of the same faith. Dolayısıyla bu yaklaşım da doğrusu bizi üzmektedir. So that kind of an approach would hurt us. Örneğin ben başbakan olarak, başbakan yardımcım, İçişleri Bakanım, Adalet Bakanım hep birlikte olayın hemen ertesinde İstanbul'da Hahambaşı'nı makamında ziyaret ettik. After the attack to the synagogue, I took my deputy prime minister along with me, my minister of interior affairs, my minister of foreign affairs, and my minister of justice along with me, and we visited the office of the chief rabbi of Turkey. For the first time in Turkey's history, a prime minister visited the chief Yaralıları rabbi. hastanelerde tek tek ziyaret ettik. And I visited the wounded victims of the attack one by one in their hospital beds. Niçin? Görevimiz olduğu için. Why did I do it? Because that was my duty to do it. İşte üçüncü çağrımın temelinde de bu yatıyor. And that's the basic message behind my third plea. Tüm uluslararası topluma gelin el ele verelim, yanlış bilgilendirmeler neticesinde yarının teröristi olacak gençler yetişmesine fırsat vermeyelim. My message goes to the international community. We should be hand in hand. We should be in solidarity, and we should take good care of our youth, and we should not let our youth to turn out to become terrorists. Bugün tartışmasız böyle güçlü bir eğitim kurumunun içerisinde sizlerle bir arada olma fırsatını bana verenlere özellikle huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. I would like to thank everyone involved in making tonight possible for giving me a chance to share my views with you in one of the unquestionably best academic institutions of the world.
Özellikle Sayın Ellison ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. My special thanks goes to Dean Ellison and his colleagues. Saygılar sunuyorum. And I thank you for listening to me. Prime Minister is now going to take questions. Let me explain to you how the rules of the game here. We have 4 microphones, 2 on the ground floor, 2 upstairs. You should please identify yourself, 1 question per customer, and a short question that ends with a question mark is most admired. Let's start with the lady here, please. Identify yourself and a short question. Thank you. My name is Lara. I'm a student at Harvard College. Turning to what it is that keeps Turkey out of the EU, I'm curious, what do you make of the objections based on Turkey's treatment of human rights? Do you think those objections are legitimate? And if you think they're not legitimate, then how do you propose to kind of go about convincing the world and convincing the EU that they're not an issue? Çok teşekkür ediyorum. I thank you for your question. İnsan hakları konusunda özellikle 2003 yılı içerisinde Avrupa Birliği Kopenhag siyasi kriterlerini bir defa hemen hemen tamamına yakınını yasallaştırdık. Regarding the human rights issue, we have passed 4 different reform packages through our parliament, and we have legalized the Copenhagen criteria of European Union, the political criteria in Turkey. Şu anda uygulamada çok kararlı bir Türkiye var. And now Turkey is very much determined in implementation of that process. Örneğin işkence sürekli gündeme getirilmektedir. 0 toleranstır. For example, the concept of torture was a big issue in Turkey, but during our administration there has been 0 tolerance policy toward torture. Gerek cezaevleri gerekse emniyet müdürlükleri tamamıyla bu noktada her zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, Avrupa Birliği'nden gelen parlamenterler vasıtasıyla zaman zaman da gezilmektedir. All our prisons and even our precincts, police precincts, are open to visiting delegations from European Union and European countries to ensure that we have transparency on that fact. Bu konuda kararlıyız. And we are very determined on that. Okay. Let's take the gentleman at first balcony. Thank you, sir. Mr. Erdogan, Please identify yourself, sorry. my name is Dr. Muhammad Ahmed. I am founder of the Foundation for Kurdish Studies in Massachusetts. Formerly, I have been working for the United Nations for over 24 years, and I have served also as assistant professor at Baghdad University some 25 years back. The question I have for the Prime Minister, at a time you support creation of a federal system of government for some 200,000 Turks in Cyprus. At the same time, you oppose creation of an autonomy or a federal system for the Kurds in Iraqi Kurdistan. Could you please explain and reconcile between 2 different approaches? Thank you. Thank you. Bu aynen elma ile armudun mukayesesine benziyor. This simply is mixing apples and oranges. Tek ortak özelliği vardır, ikisi de meyvedir. The only thing in common, they are both fruits. Ama elma elmadır, armut armuttur. An apple is an apple and an orange is always an orange. Kıbrıs'ta bir defa bu karşılıklı olarak tescil edilmiş bir yapıdır. In Cyprus, this is a mutually agreed structure that we're talking about. Ve bunu Türk tarafı olarak bizler değiliz. Tam aksine Rum yönetimi bunu bu şekilde zaten ifade ediyor. And we're not, as far as Turkey is concerned, we're not the party that requested this. This has been a request of the Greek Cypriot community to establish a Kıbrıs'ta federation. 2 din vardır, 2 farklı dil vardır. In Cyprus, we have 2 distinct religions and 2 different languages. Irak'ın durumu ise böyle değildir. The situation in Iraq is not
So, Şu anda Kürt olup Şia olan var. Kürt olup Sünni olan var. now there are those Kurds who are Shia and there are those Kurds who are Sunni. Bunu neyle ayıklayacaksınız? How are you going to divide between them? Aynı şekilde Arapların arasında da buna benzer ayrılmalar var. And there are also such separation among Arabs as well. Kaldı ki bizim Irak'la ilgili tespitimizde demokratik bir Irak'ın bu tür etnik kökene dayalı olarak parçalanması Irak'ı bitirir. And our observation regarding Iraq is any division based on ethnicity or religious sects would finish Iraq, would finish the democratization process in Iraq. Buradan güçlü bir Irak çıkmaz. And you would not have a strong Iraq from that process. Buradan zayıflatılmış bir Irak çıkar. A weakened Iraq would emerge from that. Şu anda müdafasını yaptığımız konuda korkarım ki ileride Kürt halkı orada kendi içinde de paramparça olmaya başlar. And once you defend that kind of a structure, I would be very afraid that the Kurds among themselves will start dividing into pieces. Çünkü o zaman da mezhebi kökene dayalı bir otonom istenecektir. Once they start dividing into ethnicities, then they will start dividing into religious sects, and they would want autonomy for each religious sect of each race. Bunun hesaplarını da iyi yapmak gerekir. That needs to be well calculated. Excuse me, because unfortunately, there's a lot of people that have questions, and if we debate each point, it'll go back There's and just forth. one factual statement regarding the Kurds. The Kurds are not Shiites, the Kurds are Sunnis. So they are not divided into two groups, Sunnis and Shiites. I think you should have known, I mean, this fact. Hayır hayır. Siz demek ki kimseyle görüşmemişsiniz. No, Bizzat içlerinden gelip bizimle görüşenler var. Bunları biz yaşayanız. Biz sadece okuyarak bu işi halletmiyoruz. Hem okuyoruz hem pratiğini yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. no, you're wrong. I guess you haven't been talking to much Kurds lately because they come and visit us and they tell us themselves that they have these different religious sects. We just don't read. We read and then we also live the daily practices. We know what we're talking about. Let's go to the right balcony, please. Arthur Nazinian, Fletcher School, Tufts University. Mr. Prime Minister, I am economist and this is very interesting for me to know your opinion about how could Turkish-Armenian border opening as a next step to democracy in the region affect the overall economic situation in the region, especially in regions, districts of the Turkey. Thanks. Ben bu gence özellikle teşekkür ederim. Thank this young friend of mine very much. İlk defa soykırım talebiyle cevap istemeyen bir Ermeni meselesi dinledim. Onun için teşekkür ediyorum. For the first time, I received a question regarding Turkish-Armenian relations without referring to the so-called genocide issue. That's why I would like to thank him for his sincere question. Çünkü onları biz dünde bıraktık. Because we left those issues in the past. Böyle bir şeyi de zaten kabul etmiyoruz ayrı. And we don't accept such allegations anyway. Ama biz şu anda Ermenistan ile Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri devam ediyor. The consultations between the ministers of foreign affairs of Turkey and Armenia are still continuing. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Dışişleri yetkilileri 7 kez bir araya geldiler. Our Minister of Foreign Affairs, along with some of his representatives, have met with their Armenian counterparts for 7 times during the last year. Bunlar sonucunda havaalanlarımızı Ermenistan hava yollarına açtık. As a result of these meetings, we have opened up our airports to the airplanes of Armenian Airlines. Ve Türk Hava Yolları'na da uçuş izni verdik. And we gave Turkish Airlines the authority, the right to fly to Armenia as well. Temennimiz odur ki en kısa zamanda kapalı olan kapılar da açılmış olsun. It is our wish that we open up the borders as soon as possible, the port of entries and the borders. Biz bu konuya da iyi niyetle yaklaşıyoruz. We will approach this issue with the goodwill. Temennimiz odur ki karşı taraftan da aynı iyi niyeti görmek suretiyle bunu da çözelim istiyoruz. It's my sincere wish that we see the same goodwill from the other side and we solve these issues as soon as possible. Siyaset
problem üretmek için yapılmaz. Siyaset çözüm için yapılır. Politics is not practiced to create problems. Politics is created to find solutions. Thank you. We are on the right-hand floor, please. Kemal Bozkurt, Vakit Gazetesi. Sayın Başbakanım, zat-ı halinizle ilk görüşmemi 1991 Ağustos ayında yapmış idim. Kader bizi 13 yıl sonra burada karşılaştırdı. Unfortunately, not all of us are as well educated as many of the members of the audience, so we're going to get him to translate the question as well. He hasn't finished yet. He started with the time. Zat-ı halinizle 3 önemli ortak özelliğim olduğu için Dekan Bey izin verirse 3 soru sormak istiyorum. Ama şimdi özel hatırata girmeyelim. Değil. Hemen bir soruyla Değil. başkalarına da şey yap. Maybe you didn't hear my announcement One to start question. with. One, yeah, one. Rize usulü sorayım o zaman. Kıbrıs meselesini zerre miktarı toprak vermeden çözebilecek misiniz? Lütfen izin verin ikinciyi sorayım. Aylardır özellikle sizi ve kısmen de diğer partileri en çok meşgul eden şey belediye başkan adaylarının seçimi. Aynı şey milletvekili adaylığında da söz konusu. Give me a chance. I am finishing. This is very important. I am finishing. It is related with your... Burayı sadece Kıbrıs ilgilendiriyor. Belediyeyi, milletvekili seçimlerini koyalım bir tarafı. Nasılsa buradakiler oy kullanmayacak. O Türkiye'yi ilgilendiriyor. Biz sadece Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Peki. Tamam. Okay, the one and only question is, how are you going to solve Cyprus without giving too much land? Değerli arkadaşlar, Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusunda yatan, oradan 1 metre toprak verecek misiniz? Now, the underlying question of our colleague here is, are you going to give an inch of land in Cyprus? Biliyorsunuz şu anda %36'sı Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanıdır. As you know, the 36% of the island of Cyprus is now the living area of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. We can give up some of that land in a mutual or in a... Tabii biz garantör ülke Appropriate olarak tavsiye ratio. ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yaklaşımı gösterir. But that would only be our recommendation as the guarantor country, and that should be the approach of the Turkish Republic of Northern Cyprus to give up some land. Buranın çözüme kavuşturulması onlardan çok çok daha önemlidir. Because finding a solution to the issue in Cyprus is more important than the piece of land we're talking about. This lady, I'm sure, knows how to ask one question, so good. Yes. My name is Rachel Goshgaryan. First I had to say hoş geldiniz. Benim Türkçem çok zayıf olduğundan Anlıyorum. dolayı. Tamam. Ama İngilizce'de Peki. devam ediyorum. Tamam mı? Pardon. Şimdi, I'm sorry. I was going to ask the same question that Artur asked, so I'll have to go to the topic that you didn't necessarily want to talk about. But the question is this. You've asked the European Union to prove that it's not a Christian club by letting a country like Turkey in. Shouldn't Turkey prove that it's a democracy by at least talking about what happened to its own Christians? Kendi Hristiyanlarına Ermenileri kastediyoruz. anlamadım. Ermenilere geçmiş olanları konuşmakla, yani Hristiyanlarla onu kastediyoruz. Şimdi ben hanımefendiye şu cevabı vereceğim. My answer to this young lady would be, Bakınız, geçmişte bunu yine eğer kurcalamaya kalkarsanız, burada bizim de tarihçilerimizin tespit ettiği öldürülmüş Türkler var. if you really scratch the history, there are many Turks who lost their lives who have been assassinated by others Ama in şu the anda past. benim ülkemde Ermeni patriği var ve ben kendisiyle görüşüyorum. But there is an Armenian patriarch, archbishop in my country, and I have good communications with him. Ve kendilerine ibadette en ufak bir baskı var mı? And does he have any pressures in terms of his
freedom to practice his religion? or his Yaşamlarında community? en ufak bir baskı var mı? Do they have any pressures on their daily lives? Kaldı ki şu andaki bizim mevcut hükümetimiz onların vakıflarıyla ilgili taşınmazlarını elde etmelerine yönelik kanunlarını da çıkarmıştır. And after all, this administration, my party has passed the necessary laws for their foundations to dispose of and purchase any property that they would like. Tabii şunu görüyorum. Çoğu zaman duyulanlarla veyahut da bazı iletişimdeki aslı astarı olmayan haberlerle yetiniliyor. What I realize is sometimes people just make their determinations based on what they hear or sometimes based on baseless communication media. Özgürlükçüyüm, I'm in favor of freedoms. hakların korunmasından yanayım I'm in favor of protecting rights. ve kendi inancımı taşıyandan daha da onlara yönelik korumada hassasım. And I'm very sensitive in protecting their religious rights more than protecting my own religious rights. Partim parlamentoda ağırlıklıdır. Ben ise yürütmenin başındayım. My party has the majority control of the parliament, and I'm at the top of the executive branch of Turkish government. Ama yargı kuvvetler ayrılığı sebebiyle tamamen ayrı. Hepsi bunların birbirinden ayrı. But because of separation of powers, the judicial branch of government is totally separate. Teşekkür ediyorum. And I thank Ben you de very much. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gentleman in the left close. Merhaba, my name is Mehmet Berkman. I'm a geneticist at Harvard Medical School. In your speech, you mentioned the importance of gender equality, but as far as I know, your party has one of the lowest participants of female citizens. Is that true? And do you have any comments on that? Thank you. Az önce dedim ya, işte yanlış haberlerle konuşuluyor. As I mentioned, we're talking about misinformation. Şu anda partisinin en üst kurulu olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda %20 ile en fazla katılımın olduğu parti AK Parti'dir. AK Party is the party with most female participation in Turkey, with 20% of the central board consists of females. Önce Doktor Bey'in bunu araştırması lazım. First, our doctor should have done better research. Milletvekilleri sayısına gelince de şu anda parlamentoda en çok bayan milletvekili sokan parti de benim partimdir. And also among female biliyor musunuz? parliamentarians, our party Bak bilmiyorsun, o soruyu soruyorsun. is the party that has Okuduklarımı biliyorum. Ben gazeteden okuduklarımı biliyorum. İşte. that our party has nominated more females for parliament and has more female seats for women in the parliament ever in Turkish history. Yanlış haber üretenler yazılı medyada çok. There are so much who create wrong information in written media. Ben size oranları ve rakamları veriyorum. I'll just give you ratios and numbers. Milletvekillerinde bir milletvekili biz muhalefet partisinden öndeyiz. In number of female parliamentarians, we have one more female parliamentarians than our opposition. Oran itibariyle de %2'lik aramızda yine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda fark var. Yüzde kaç? %2 gibi. And in terms of the ratios, there are 2%. We are difference. We have more in the central board of the party compared to our opposition. Ve biz ilk kongresinde bunu başardık. And we did this in the first congress of the party, in the first convention. Muhalefet partisi ise biliyorsunuz yılların partisi. However, the opposition is a long the opposition party has a long tradition, 80-year-old party. Şu anda biz kadın kollarımızı güçlü hale getirdik. Now we have empowered our women auxiliary. Karma yönetimlerimizi güçlü hale getirdik. In our mixed board management boards, they are more stronger. Gerek 28 Mart seçimlerinde gerek daha sonrasında bayanların özellikle temsilde çok daha önde olmalarını istiyoruz. And in the upcoming elections for municipal authorities on March 28 and afterwards, we would like to see more females running for political offices. Teşekkür ediyorum. And I thank you.
The lady in the right loge gets the last question. Thank you my name is Diane Edgecombe, and thank you. It's very brave of you to be taking scattered questions. My question is about the resettlement policy in the southeast in Turkey. In 2000, the Washington Post said that there were a lot of unfair practices going on. Village guards were being given preferential treatment. And I have heard that people have had to sign documents saying that the PKK burned their villages in order to return, and if they don't sign, they can't go back. Human Rights Watch has asked that Turkey receive an international community to help oversee the resettlement in what could be, they feel, a more fair and balanced way, and not on the local level where a lot of tensions still exist. Will your government pursue Human Rights Watch suggestions? Tabii ben hanımefendiye üzerinde durduğu konu sebebiyle çok teşekkür ediyorum. I thank you for emphasizing that issue. Maalesef terör örgütünün o dönemdeki bedelini ödeyenlerden tabii büyük bir kısmı da köylerdeki vatandaşlarımızın köyleri terk etmek suretiyle şehirlere göçüydü. One of the huge prices that our country paid, our people paid during that time because of the atrocities committed by the terrorist organization was the fact that people had to abandon their villages to go and migrate to larger cities. Şimdi ise bu vatandaşlarımızın köylere dönüşüyle alakalı bir dizi tedbirimiz var. Now there are a few measures that we have prepared to arrange for the resettlement of those people back to their villages. Kimi vatandaşlarımıza malzeme yardımı yapmak suretiyle ev yapmalarına, kimi vatandaşlarımızın şimdi yeni projelerle evlerini yapmak suretiyle köylere taşınmalarına imkan hazırlayacağız. To some of them we're providing raw material for them to rebuild their houses, and to some of them we're contributing to their resettlement costs if they already have houses. Bu süreci başlatmış bulunuyoruz. The process has started. Okay? And the international community involvement? O toplum tabii bize eğer parasal destek verirse hoş bakarız. If they are willing to contribute financially, we would welcome them. I think they might. Bizim ona ihtiyacımız var. That's what we need at this point. Let me, on behalf of the audience, say how proud we are and how pleased we are to have the Prime Minister here. I'm very sorry to have to draw this to a conclusion, but I'm afraid that he won't come back again if we don't observe the rules that we set. So we look forward to his return, and we look forward to his success in an extraordinarily difficult set of challenges in the months immediately ahead. So thank you very much. Bütün davetlilere tekrar çok teşekkür ediyorum. I would like to thank all of the listeners, all of the audience. Öğrencilere başarılarının devamını diliyorum. And I wish success to all of the students here. Konuklara da şahsım, bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım olarak özellikle Türkiye'yi görmelerini istiyorum. And to our guests, I have an invitation on behalf of our ministers, on behalf of our members of parliament who are present here, and on my own personal request. Barışın, sevginin egemen olduğu bir dünyayı paylaşma dileğiyle. Please come and visit Turkey, and I'm hoping for a world where we share peace, prosperity, and love together.